Halep'ten çekilecekleri, orada kalan ufak tefek varlığın Suriye hükümetine devredileceğine dair de Amerikan basınında haberler vardı bugün. Nedir son durum? Yani İsrail'in bu artan hava üslerine yönelik saldırıları ne anlatır bize? Yani şöyle söyleyeyim, bir hava üssünde ne vardır ki bu Hedef kadar alınır. çok hedef haline getirirsiniz? Evet. Yani şimdi şey düşünün, Türkiye'deki bir hava üssünü düşünün. Balıkesir'de biliyorsunuz, yakın olan bilirler. Evet. Veya Ankara'daki Akıncı Hava Üssü. Veya işte İncirlik Hava Üssü. Diyarbakır'daki üslerimiz. Malatya'daki üslerimiz. Merzifon'daki üslerimiz. Şimdi bir üssü ne yapabilirsiniz de görev dışı çıkarabilirsiniz. Ne yapmanız lazım? Ne var bu üslerde? Uçakların saklanabildiği, o bizim hani böyle yuvarlak olarak gördüğünüz beton, herhangi bir dışarıdan saldırı geldiğinde etkisini koruyabileceğiniz korunma alanları var. Sonra mühimmat depoları var. Sonra benzinleri koyabileceğiniz depolar var. Akaryakıt depolarınız var. Sonra işte bunu idare edeceğiniz elektronik sistemlerin olduğu yerler var. Ve hava savunma sistemleri var. Ana yer olarak baktığınızda büyük bir alandan bahsediyoruz. Herkes askeri havalimanı bilmeyebilir. Ama Türkiye'de neredeyse birçok havalimanı askeri havalimanları içindedir. O yüzden de indiğinizde askeri havalimanında görürsünüz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsunuz da havalimanını vuruyorsunuz? Yani T4 havalimanında zaten bir şey kalmamıştı ki geçmişten de. Şu anda yaptıkları yalnızca şunu anlatmaya çalışıyorlar. Ben buradayım ve buraya gelmene müsaade etmeyeceğim diye psikolojik harekat yapıyorlar. Yoksa yani büyük bir tesis vardı ve bu tesisler yıkıldığında bizim gideceğimiz hiçbir yer kalmayacak. Yani ne yapacağız? Zaten biz T4 havalimanına F-16'lar mı göndereceğiz? Yok. Benim zaten kalktığımda çok rahat bir şekilde görev yapabileceğim yakınlıkta olan bir yerde ben buraya niye uçak göndereyim ki? Tabii. Buraya koyacaklarımız çoğunlukla eğitim, hava savunma ve lojistik birimleriydi. Yani biz üssü tekrar Suriye ordusunun ayağa kaldırılması için buralarda kurmak istiyoruz. Yoksa bizim direkt olarak Suriye içerisine ulaşamayacağımız bir noktamız yok ki. Menzil olarak böyle bir sıkıntımız yok ki. Hani Libya için anlarım size söylediğinizi. Somali için anlarım. Ama arkadaş buradaki bütün yerleri vurabilecek imkan ve kabiliyetim benim var. İster SİHA'lar için, ister savaş uçaklarınız için, isterseniz füze menzilindesiniz. Neyi yapamayacaksınız? Ya, tamamen mesaj vermek için. Şuraya koyacağınız bir S-400 veya yeni Siper'inizde bütün bölgenin zaten hava savunmasını sağlayabilirsiniz. Biz niye buraya gideceğimizin sorusu aslında amacı şuydu. Başından beri söylüyoruz. Ne diyoruz? Biz bölgede yeni Suriye ordusunun yapılanması için güvenli noktalar oluşturmak istiyoruz. Evet. Hama ve Humus bölgesinde geçmişten kalan mühimmat fabrikaları var. Geçmişten kalan silah geliştirmesiyle ilgili istasyonlar var. Yani tam anlamıyla söylüyorum. Yine burada Esad döneminden kalan ordu eğitim merkezleri var. Buralarda yapılandırıp buraya bir hava şemsiyesi eğer olacaksa hava şemsiyesi yapıp buralarda tekrar Suriye ordusuna ayağa kaldırılmak isteniyor. Yoksa gerçekten söylüyorum hani bizim bu coğrafyanın içerisine ulaşmak için gidip bir üs açmamıza falan gerek yok. Böyle bir stratejik konumlandıracak bir yer değil Suriye. Bakın Somali değil diyorum bakın. Hemen zaten etki alanımızın içinde olan bir yerden bahsediyoruz. Şimdi ama onlar öyle düşünmüyorlar. Diyorlar ki kardeşim ben hiçbir şeyin yapılmasına müsaade etmeyeceğim. Buralarda hiçbir şey kuramayacaksınız. Nereye kadar? Nereye kadar? Mesela biz bölgeye gitsek ve bir üssü kursak ve bu üste eğitimler yapmaya başlasak ve gelseler de bizi vursalar. Ne olur? Sizce? Başları ezilir yani. Veya böyle bir şey yaparlar mı? Yapamazlar. Yaparlar. Şöyle söyleyeyim. Karşılığından korkar. Yapamazlar diye söylemeyelim. Yani biliyorsunuz her zaman şey vardır. Yani bir tehdidin en üst noktasını alırsınız. Yapabilirler mi? Yapabilirler. Netanyahu'nun gözü dönmüş durumda.
Yani İran'a bile saldırmayı düşünüyorsa, bu kadar uzak menzilde bir yeri düşünüyorsa, İran'a her türlü saldırı yapabilmek için bununla ilgili tehditlerini hayata getiriyorsa, Gazze'de dünyanın gözü önünde hala saldırı yapabiliyorsa, Türkiye'yi de bunun içine çekebilecek olan bir tedbir veya bir atak yapabilir. Yapabilir. Peki, burada Amerika'dan gelen işte Türkiye ile Suriye'de işbirliği yapmak istiyoruz açıklamaları Bir sürü şey var. bir kenara koyarsak. Bakın bir sürü şey var. Şimdi sizin düşündüğünüz şöyle. Akıllı insanların ve demokratik bir ortamın bunu engelleyeceğini düşünüyorsunuz. Evet. Soykırımı bile engelleyemiyorsa, soykırım gibi bir konuda bile hala sivillerin bombalanmasını sürdürüyorsa Doğru. ve dünyaya çıkıp arkadaş bunların öldürülmesi mübahtır diyebiliyorsanız siz bana diyorsunuz ki yapabilir mi? Yani bunun sonucunda zafer olmaz ama her şeyi yapabilirler. Yani buna şimdiden hayır bize asla saldıramazlar demek mümkün değil. Yani dünyayı karşılarına aldılar. Nerede? Gazze'de. Evet. Herkesin gözünün içine baka bak. Hiç bu kadar uzun bir süre, yani en azından ben bildiğim kadarıyla bu kadar uzun süre bir soykırım gördünüz mü? Ya ben kendimi bildiğim billeri bilmiyorum. Efendim? Katliam yani soykırım. Ya ben görmedim yani. Bebekler hala unutmamalıyız yani. Bebekler hala Evet, bugün savaş uzayabilir, paramparça. savaş yaşanmıştır, bir sürü şeyler yaşanmıştır. Ama ben bu kadar dünyanın gözüne, bu kadar dünyanın artık küresel bir köy haline döndüğü bir yerde bunlar yaşanabiliyorsa her türlü kışkırtmayı yapacak olan bir politikayı da bekleyin. Evet. Bekleyin. Ben hayır diyemem. Yani böyle bir şey söylemek zaten doğru değil. Askeri mantık olarak doğru değil. Şimdi burada yaşanacak olanlara Türkiye ne tepki verir sorusuna hiç gelmeyeceğim. Çünkü o bizde kalsın. Tamam. Ama şu var. Türkiye'nin pozisyonu, Türkiye'nin şu anda geldiği yer geçmişten beri kendilerinin söylediği bir noktanın çok ötesinde. Yani ne biz İran'ız, ne Suriye'yiz, ne Irak'ız, ne de başka bir şeyiz. Tamam. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Bizim tepkimiz ne F-35'ler üzerinden olur ne de başka bir şey üzerinden olur. Ama buradaki mevzu şu. Bu lafı söyleyen iki tane adamın söylemine bakın. Ne diyor? Suriye'nin egomanyasına girmesine müsaade etmeyeceğim diyor. Ama bu arada PKK'yı kendi hegemonyaları altına alabiliyorlar. Evet. Ne Aynen. kadar ilginç. Burası Suriye değil çünkü. Bu bölgedeki bütün faaliyetleri organize etmeye çalışıyorlar. Bitmiyor. Burayı da organize etmeye çalışıyorlar. Evet. Bitmiyor. Burayı da organize etmeye çalışıyorlar. Bunu yapan kim? İsrail. Ne diyor? Suriye'nin diyor birisinin emri altına girmesine müsaade etmeyeceğim. Peki ben şöyle sorayım. Suriye ne yapıyor ki Lübnan'da? Lübnan'da ne yapıyor ki? Diyor ya açıklamasından Lübnan'daki faaliyetlerinden. Evet. Suriye ne yapıyor sizce? Neyi Denge kastediyor? politikası izliyor çünkü. Ayrıştırmıyor ve birleştirici bir rol tutuyor. Evet. Yani amaç neydi? Bu savaş sırasında grupların birbirine düşmesi ve iç savaşı yaşanması. Aynı Suriye'deki olayın birebir aynısının yaşanmasıydı. Evet. Ne oldu? Dürzi liderler geldi. Şii liderler geldi. Sünni başbakanları geldi. Geldiler ve Türkiye'de Lübnan'da bir iç savaşın çıkmaması için bir altyapı oluşturdular. Bak Evet. ne diyorum? Adam ne diyor? Lübnan'daki faaliyetler. Biz Lübnan'da askeri faaliyetimiz mi var? Yok. Lübnan'da bir silahlı bir organizasyonumuz mu var? Hayır. Yok. Ne yapıyoruz da bizim Lübnan'daki faaliyetlerimizden rahatsız oluyorlar? Söylüyorum dengeyi Denge. tutuyoruz. Aynısı Suriye içine geçerli. Suriye'nin denge politikasını güdüyor. Aynı Lübnan'daki olduğu gibi. Ne bir etnik, ne mezhepsel ve dinsel bir tercih yapmadan dengeye getirmeye çalışıyor. Buraya gelir mi gelmez mi sorusuna gelirsek, Türkiye T4'e bir üs kurar mı kurmaz mı? Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti açıklamadan ben çıkıp da oraya bir üs kuracağız demem. Doğrulama ya da yalanlama gelmedi zaten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti açıklarsa açıklar, onun bileceği şey. Yani ülkemizin Savunma Bakanlığı yetkilileri uygun görürse kendileri açıklarlar. Değilse de açıklamazlar. Neyi ne yapacaklarını. Ama Türkiye'nin bölgede bir üsler kurduğunu biliyoruz. Nerede kurduğunun kararını onlar verecekler. Şimdi daha başlangıç aşamasında
A şehrinde kuracak, B şehrinde kuracak diye söylemenin bence bir mantığı, bir anlamı yok. Evet, Türkiye Suriye'nin içerisinde, Türkiye Suriye'nin içerisinde askeri olarak şu anda özellikle Fırat'ın batısında en etkin organizasyon kabiliyetine sahip tek devlet. Ama onun nasıl olduğunu, nasıl şekillendiğini bu ülkenin gerekli makamları açıklar ve söyler. Burada yaptıkları tamamen adı geçen yerleri bombalamaların askeri anlamda hiçbir anlamı yok. Çünkü Türkiye gittiği her yerde kendi organizasyon şamasını oturtur. Yani bu kadar geçmişten kalan bir organizasyon şamasını çalıştırmaz. Kendi yapısını kurar, o yapıyı işletmeye alır ve hayata geçirir. Şimdi siz nereyi bombalıyorsunuz? Belki hiç kullanmayacağımız tesisleri bombalıyorsunuz. O zaman amaç ne? Bir kez daha söylüyorum. Psikolojik. Türkiye'ye ve Suriye'ye gözdağı vermek istiyorlar. Gelmeyin, vururuz. Ne kadar gerçek, ne kadar doğru? Hani yumurta kapıya geldiğinde görürüz. Görürüz. Peki.